Herkese merhabalar. Irmak Örgü İşleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sadece 4 motiften çanta yapıyoruz. İster bel çantası olarak yapalım, isterseniz çapraz olarak da kullanabiliriz. 2 tane motifimizi bütün kullanıyoruz. 2 tane motifimizi de yarım kullanıyoruz. Fermuar yapıyoruz. Açıyorum. İçine cüzdanımızı, telefonumuzu rahatlıkla kullanabiliyoruz. Astar yaptım. İstersek yapmayabiliriz. Astar yapımının da linkini açıklamalar kısmına atacağım. Fermuarımı kapatıyorum. Fermuarımı sonuna kadar kullanmıyorum. Uçlarında biraz pay bırakıyorum. Askımız için de şu şekilde aparat alıyoruz. Birini çantaya sabitliyoruz. Birini de kordona ve bu şekilde kullanıyoruz. Yapımına başlayalım. Çantamızın motifleri için 4 renk kullanıyorum. Elimizde yarım kalmış ipleri, herhangi bir markanın ipleri de olur. 2 tane pamuk, 2 tane de koton iple yapıyorum. Motiflerimiz bittikten sonra da pamuk iple, krem rengi ipimle tamamlıyorum. 4 numaralı tığ kullanıyorum. İpimi aldım. 2 parmağıma ipimi doluyorum. Alttaki ipten tığımı geçirip üstteki ipi alıyorum. Kenardaki ipi çekip bir zincir çektim. Sihirli halka yaptım. Kısa olan ipimi de çekiyorum. Halkamı biraz küçültüyorum. 1 2 zincir çektim. Tığıma doluyorum. Halkanın ortasına batırıyorum. İpimi çekiyorum. Tığımda 3 tane ilmek var. İkisinden geçiriyorum. Öbür ikisinden de geçerek ikili trabzan yapıyorum. Tığıma doluyorum. Halkanın ortasına batırıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Tığıma doluyorum. Halkanın ortasına batırıp ikili trabzan yapıyorum. 15 tane trabzan yapıyoruz. Zincirle beraber 16 olacak. Zincirde sayıyoruz. Zincirle beraber 4 oldu. Tığıma doluyorum. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 son trabzanı yapıyorum. 16 ilmeğimi yükseltiyorum. Kısa olan ipimi çekiyorum. Ortadaki halkamızı küçültüyoruz. Başlangıçta 2 zincir çekmiştik. Trabzanın tepe noktasına batırıyorum. İpimi çekiyorum. Kaydırıyorum. Bir zincir çektim. İpimi burada kesiyorum. Tersini çeviriyorum. Burada 2 ipimi de alıp bir düğüm atıyorum. Çok çekmiyoruz. Bir kez daha atıyorum. Herhangi bir yerden tığımızı ilmeğimizin içerisinden geçiriyorum. Sarı ipimi alıyorum. 1 2 3 3 zincir çektim. Tığıma doluyorum.
Aynı boşluğa, zincir çektiğim boşluğa ipimi de içerisine alıyorum. İçerisinden yürütüyorum. İkisinden geçiriyorum. Tığımda bekletiyorum 2 ilmeği. Tığıma doluyorum. Yine aynı boşluğa batırıyorum. İkisinden geçiriyorum. Tığımda zincirle beraber 3 ilmek var. Üçünü birden çekiyorum. Bir zincir çektim. Bir kez daha zincir çekiyorum. 2 zincir çektim. Tığıma doluyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. İpimi çekiyorum. İkisinden geçirdim. Bir kez daha batırıyorum. İkisinden geçirdim. Tığımda 3 tane ilmek var. Bir kez daha batırıyorum. 3 kez batırıyoruz. Tığımda 4 tane ilmek var. 4'ünü birden çekiyorum. 1 2 2 zincir çektim. Tığıma doluyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. İpimi çekiyorum. İkisinden geçirdim. Aynı boşluğa batırıyorum. İkisinden geçiriyorum. 3 tane ilmeğim var. Bir kez daha batırıyorum. İkisinden geçiriyorum. 4 ilmeği birden çekiyorum. 1 2 2 zincir çektim. Bu şekilde sıramızın sonuna geliyoruz. 16 tane olacak. Batırıyorum. Son trabzan boşluğuna ikisinden geçirdim. 3 tane trabzan yapıyoruz. 4 ilmeğimi birden çekiyorum. 1 2 2 zincir çektim. 3 zincir çekmiştik. Trabzanın tepe noktasına batırıyorum. İpimi çekiyorum, kaydırıyorum. Bir zincir çektim. İpimi burada kesiyorum. İpimi de çekerek sağlamlaştırıyorum. İpleri aralardan yürütmüştüm. İpleri de kesiyorum. Öbür ipimi alıyorum. Herhangi boşluktan başlayabiliyoruz. Boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. Şu kısa kalan ipimi de şöyle ipin üzerinden geçirip daha da sağlamlaştırıyorum. Şöyle. 1 2 3 3 zincir çektim. Tığıma doluyorum. Boşluğa ikisinden geçirdim. Zincirle beraber 2 ilmeğim. Tığıma doluyorum. Aynı boşluğa batırıyorum. İkisinden geçiriyorum. 3 tane ilmeğim var. Bir kez daha batırıyorum. İkisinden geçiriyorum. 4 ilmeği birden çekiyorum. Bir zincir çektim. Bir kez daha çekiyorum. 2 tane. Tığıma doluyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Bu sırada da 4 kere batırıyoruz. İkisinden geçirdim. 1. İkisinden geçiriyorum. 2. Üçüncü batışımızda ikisinden geçirdim. 4 tane ilmeğim var. Bir kez daha batırıyorum. 5 tane ilmeği birden çekiyorum. 1 2 2 zincir çektim. İplerimizi de aralardan yürütüyoruz. Tığıma doluyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum.
İpimi çekiyorum. 1 2 3 4 4 kez batırıyorum. İlmeğimi çekiyorum. 1 2 sıramızın sonuna kadar 4 kere batırıyoruz. Motifimiz yuvarlaktı. 4. sıramızda kare haline gelecek. İpimi alıyorum. Herhangi bir boşluktan tığımı içerisinden geçiriyorum. İpimi çekiyorum. Kısa olan ipimi de şöyle ipin etrafından dolandırıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Tığıma doluyorum. Aynı boşluğa batırıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Tığıma doluyorum. Aynı boşluğa batırıyorum. Zincirle beraber 3 tane ikili trabzan oldu. Zincir çekmiyorum arada. Bir doladım. Bir kez daha doluyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. İpimi çekiyorum. İkisinden geçiriyorum. İkisinden geçiriyorum. Son ikisinden de geçirdim. Üçlü trabzan yapıyoruz. Bir doluyorum. Bir kez daha doluyorum. Aynı boşluğa 3 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Bir, iki, üç. Köşemizin birini yapıyoruz. 2 kere doluyorum. Aynı boşluğa batırıyorum. 3 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Köşemizin biri oluştu. Tığıma doluyorum bir kez. Yanındaki boşluğa batırıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir çekmiyorum. Tığıma doluyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. 1 2 3 tığıma doluyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. 1 2 3 1 2 3 köşeden sonra 3 tane ikili trabzan yaptık. Tığıma doluyorum. Bir kez daha doluyorum. İkinci köşemizi yapıyoruz. Boşluğa batırıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç. 3 zincir çektim. 2 kere doluyorum. Aynı boşluğa 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Motifimizin 4. sırasında tamamladık. Öbür ipimi alıyorum. Çantamızı yapacağımız ipimi aldım. Burada da yine herhangi bir boşluktan tığımı geçiriyorum. Kısa ipimi şöyle ipin üstünden alıyorum. Bir zincir çektim. 2 3 ipimi hafif çekiyorum. Tığıma doluyorum. Aynı boşluğa
ikili trabzan yapıyorum. Tığıma doluyorum. Bir kez daha batırıyorum. Zincirle beraber 3 oldu. Tığıma doluyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 3. Yanındaki boşluğa batırıyorum. 1 2 3. Köşeye geldik. Köşede de yine aynı şekilde üçlü trabzan yapıyoruz. Bir doluyorum. Bir kez daha doluyorum. Üst zincir boşluğuna batırıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. 2 kere doluyorum. 1 2 3. Üçlü trabzan yaptım. 1 2 3. Üst zincir çekiyoruz. 2 kere doluyorum. Aynı boşluğa 3 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Aralarda ikili trabzan, köşede üçlü trabzan yapıyoruz. Ters çeviriyorum. Şu aralardan yürüttüğümüz ipleri de kesiyorum. İlk trabzanın tepe noktasına batırıyorum. İpimi çekiyorum, kaydırıyorum. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Motifimiz bitti. Ölçümünü veriyorum. Daha büyük yapmak istersek bir sıra daha ilerleyebiliriz. ...12 santim. Motifimizden 4 tane yapalım. Motiflerimiz bitti. 1 2 3 4. Dikerken bir tanesini bu şekilde karşılıklı gelecek şekilde birleştiriyoruz. Öbür ikisini de katlıyorum motifimi. Bu şekilde birleştiriyoruz. Öncelikle bütün olan motifimizi birleştiriyoruz. İkisini yan yana getiriyorum. İpimi iğneden geçirdim. Ucuna düğüm atıyorum. Şimdi köşedeki, ortadaki zincirden iğnemi geçiriyorum. Alttan yukarıya çıkarttım. Öbür köşeden de yine aynı şekilde alttan tek kanadından iğnemi geçirdim, birleştirdim. Şimdi elime alıyorum. Şimdi motiflerimizin yani ilmeklerimizin sayıları da eşit. Burada iç tarafından tek tarafından alıyorum. Öbür ilmeğimin de tek tarafını alıyorum. İğnemi içerisinden geçiriyorum. Tek tarafından alıyorum. Öbür motifimin de tek tarafı içe bakan
ilmeklerimizden iğnemi geçiriyorum. Köşeye kadar diktim. Diktiğimiz yer çantamızın altı oluyor. Öbür motifimi alıyorum, katlıyorum. Bu köşesini birleştiriyoruz. Şöyle elimle tutuyorum. Tam ortadaki zincirin içerisinden alıyorum. Öbür motifimizin de tam karşılıklı gelecek şekilde birleştirdim. Katlıyorum. Burada da yine aynı şekilde bir tarafını alıyorum. Öbür taraftan da içe bakan tarafından iğnemi geçiriyorum. Yarım motifimizi de birleştirerek uç noktaya geldim. Öbür motifimizin ortasındaki zincirden içeriye ipimi alıyorum. Buradan da ipimi gizliyorum. İpimi burada kesiyorum. İpimizi gizledik. Katlıyorum. Ters çeviriyorum. Burada da köşeden tekrar ipimin ucuna bir düğüm atıyorum. Tam zincirin ortasından tek tarafından alıyorum. Öbür zincirimizin de tek tarafından alıp birleştiriyoruz. Burada da katlayarak bitirip ipimizi kesiyoruz. Öbür motifimizi de alıyoruz. Tekrar bir başlangıç yaparak ipimizle dikiyoruz. Motiflerimizi birleştirdik. Çantamızın içini açıyorum. Katlıyorum. Çantamızın ağız kısmını yapacağız. Tam köşe noktasındaki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi alıyorum. İçerisinden geçirdim. Kısa olan ipimi de üstünden alıyorum. 1 2 3 3 zincir çektim. Tığıma doluyorum. Zincirle beraber 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Zincirle beraber 3 oldu. Tığıma doluyorum. Ara boşluklara batıyoruz. İpimi de gizliyorum. Boşluğa batırdım. 1 2 3
Yanındaki boşluğa batırıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi köşeye geldik. İki motifin birleştiği noktaya. Burada da köşe noktasına batırıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Burada da bütün boşluklara batarak uç kısmından başladık, köşeden öbür köşe kenara gelene kadar aralardaki boşluklara 3'er tane ikili trabzan yaptık. Bu köşeye geldiğimizde 6 tane ikili trabzan yapacağız. Arada zincir çekmeyeceğiz. Tığıma doluyorum. 1 2 3 4 5 6. Yanındaki boşluğa geliyorum. 3 tane ikili trabzan yaparak başladığımız noktaya geliyoruz. Köşeden başlamıştık. Üst zincir 2 trabzan yapmıştık. Tığıma doluyorum. Aynı boşluğa batırıyorum. İkili trabzan yapıyorum. 2 3. Arada zincir çekmiyoruz. 1 2 3. Üçüncü zincirin içerisine batırıyorum. İpimi kaydırıyorum. Bir zincir çektim. Burada hemen dip noktasındaki boşluğa batırıyorum. İpimi çekiyorum. Sık iğne yapıyorum. Yanındaki trabzanın tepe boşluğuna batırıyorum. İpimi çekiyorum. Sık iğne yapıyorum. İlk başladığım sık iğnenin olduğu noktaya ilmek belirleyicimle belirliyorum. Başladığımız nokta. Yanındaki trabzanın tepe boşluğuna batırıyorum. İpimi çekiyorum. Sık iğne yapıyorum. Her trabzanın tepe noktasına batarak sık iğne yapıyoruz. Başlangıç noktamıza gelelim. Son boşluğa da batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum. Boşluğa batırıyorum. İpimi çekiyorum, kaydırıyorum. Bir zincir çektim. Burada aparatımızı takacağız. Bu şekilde. Bir zincir çektim. Aparatın içerisinden tığımı geçiriyorum. Aynı noktaya batırıyorum. İpimi çekiyorum. Sık iğne yapıyorum. 3 tane trabzanımız vardı. Tığımı aparatın içerisinden geçiriyorum. İpimi çekiyorum. Sık iğne yapıyorum. Üçüncüsüne de batırıyorum. İpimi çekiyorum. Sık iğne yapıyorum. Döndüğümüzde de öbür üçünü yapıyoruz. Şimdi burada yanındaki sık iğneye batırıyorum. Sık iğne yapıyorum.
Yanındaki boşluğa batırıyorum. Sık iğne yaparak uç noktaya geliyoruz. Aparatımızın birini yaptık. Sık iğne yaparak tam ortadaki köşe noktamıza geldik. 6 tane trabzan yapmıştık. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aparatımızı bu şekilde yerleştiriyoruz. İlk sık iğnenin tepe noktasına batırıyorum. Aparatın içerisinden geçiriyorum. Sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. İpimi çekiyorum. Sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. 6 tane sık iğne yapıyoruz. 4 5 ve son boşluğa da batırıyorum. Sık iğne yaptım. Yanındaki sık iğnenin boşluğuna batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Başladığımız noktaya geldik. Aparatımıza 3 tane sık iğne yapmıştık. 3 tane daha yapıyoruz. 1, 2, 3. Tam başlangıçtaki sık iğnenin tepe noktasına batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğnenin tepe noktasına batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. Son boşluğa da batırıyorum. İpimi çekiyorum. Sık iğne yapıyorum. Sık iğnenin tepe noktasına batırıyorum. İpimi kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi burada kesiyorum. Buradan da ipimi gizliyorum. Çantamız bitti. Fermuarını yapacağız. Fermuarı aldım. Ölçümünü veriyorum. 34 santim. Ortadaki motifimizin 3 tanesini tutuyorum. Ortadaki birini elimle tutup ortalıyorum. Çantamızın tam ortası. İlmek belirleyici ile belirliyorum. Tersini çeviriyorum. Tam burada da belirliyorum. Kalemle de işaretliyorum. Öbür tarafında aynı şekilde işaretledim. Şöyle fermuarımızı tam yerleştiriyoruz. Açıyorum.
Burası üstü. Alta gelecek kenarını tam ilmek belirleyicimin olduğu noktadan tutturuyorum. İğneyle de tutturabiliriz. Buradan da iğnemi ipten geçirdim. Şu şekilde sabitliyoruz. Dikerken de tam bitirdiğim noktadan alıyorum. İğnemi çıkartıyorum. Tekrar bitirdiğim noktadan alıyorum. Bu şekilde dikiyoruz. Burada da aynı şekilde yapıp fermuarımızın öbür tarafında alarak dikerek bitiriyoruz. Burada ben çantama astar kullanacağım. Astarımı kestim. Daha önce başka bir çantamda astar dikimini paylaşmıştım. Linkini atacağım. Astarımı da dikip fermuarı da dikip gelelim. Fermuarımızı diktik. Şu uç kısmında ilmeklerini birleştirdim. Sonunda da şöyle 1, 2, 3, 4 tane ilmeğimi tutuyorum. İpimin ucuna düğüm attım. Şöyle alttan çıkartıyorum. İç kısmından bakan ilmekleri içerisinden iğnemi geçirdim. Dikiyorum. Çantamız bitti. Fermuarını diktim. Çantamızın kenarında biraz pay bırakmıştım. Arta kalan ilmekleri de iç kısımlarından dikerek bitiriyoruz. Fermuarımı açıyorum. Çantamızın kordonunu yapacağız. Kordonu için 2 tane aparata ihtiyacımız var. Aparatımızın bu tarafı sabit, şu kısmı açılıyor. Bunu da buradan halkanın içerisinden geçiriyoruz. Örgümüzü de bu tarafa yapıyoruz. İpimi aldım. Aparatımı tutuyorum. Boşluktan ipimi çekiyorum. Bir tane zincir çektim. Boşluğun içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi çekiyorum. 2 tane ilmeğim var. İkisini birden çekip sık iğne yapıyorum. Bir tane sık iğne oldu. Boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi de şöyle elimle tutup tığın üstüne alıp içerisinden yürüterek devam ediyorum. 2 ilmeğimi birden çekip sık iğne yaptım.
2 tane sık iğne oldu. 3 4 5 6 7 7 tane sık iğne yaptım. Bir zincir çekiyorum. Çeviriyorum. Kısa olan ipimi de şöyle halkanın içerisinden alıp öbür tarafa çıkartıyorum. Bir zincir çektim. Şu ilk baştaki yuvaya batırıyorum. İpimi tığımın üstüne alıyorum. İpimi çekip sık iğne yapıyorum. 1 2 yanındaki boşluğa batırıyorum. 3 4 5 6 sondaki boşluğa batırıyorum. 7 bir zincir çekiyorum. Çeviriyorum. Aynı yöne çeviriyoruz. İlk baştaki yuvaya batırıyorum. İpimi çekiyorum. Sık iğne yapıyorum. Hep bu şekilde ilerliyoruz. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar yapıyoruz. Ben burada çapraz kullanım için yapıyorum kordonumu. Bel çantası olarak da yaparsak ölçerek kordonumuzu ona göre yapalım. Bir zincir çekiyorum, çeviriyorum. İstediğim uzunluğa gelene kadar ördüm. 60 santim uzunluğunda yaptım. 7 sık iğne ile başlamıştık. 7 sık iğne ile de bitiriyoruz. Pamuk ip olduğu için esneme payı da bırakalım. Bunu kağıt iple veya makrom iple yaptığımızda bu şekilde esnemiyor. Bir zincir çekiyorum. Çeviriyorum. Aparatımı şu şekilde yerleştiriyorum. Yine ilk sık iğnenin noktasına batırıyorum. Aparatın içerisinden tığımı geçiriyorum. İlk sık iğnenin noktasına batırıyorum. İpimi çekiyorum. Sık iğne yapıyorum. İki, 3 4 5 6 7 bir zincir çekiyorum. İpimi burada kesiyorum. Aradan da ipimi yürütüyorum.
Aparatları da takıyorum. Çok hoş oldu. Fermuarımı açıyorum. İçine telefonumu koyuyorum. Cüzdanımı da yerleştiriyorum. Umarım yardımcı olmuşumdur. Irmak Örgü İşleri YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günlerde kullanın. Hoşça kalın.